Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Herkesin aklında doğal olarak bir soru var. 18 bin alem varsa eğer, bu alemde neler var ve bu alemler nerelerdeler? Efendim, bu konuya geçmeden önce bir şeyi doğru bir şekilde anlamak lazım. Bütün alemler kaderin hükmünce birbirlerine 6 cihette muhtaç olarak yaratıldılar. Başından beri ifade ettiğim üzere Rabbimizin bütün alemlerdeki takdiri evvelen bizzat muhtaciyet üzerindedir. Yaratılmış her şey muhtaç olduğunun bilincinden çıkamayacak bir düzlemde yaratılmıştır ve doğal olan da budur. Zira yaratıcının yaratmış olduğu bir şey muhtaciyet yapısını kaybettiği anda yaratıcısını tanıyamaz olur. Yaratılışının anlamı ve hükmü kalmaz. Daha doğrusu hüküm yerine gelir, ancak bu hüküm karşısında yaratılmış olan bundan elbette ki memnun kalmaz. Nihayetinde sorumlu olan bizler varız, bir de bir önceki derste anlattığımız gibi cinler. Ama bu sorumluluk kapsamımız yerine gelirken bütün 18 bin alem bu muhtaciyet ilkesiyle insana hizmet için var. Öyleyse biraz onları tanımaya çalışacağız. Elbette 18 bin tanesini değil, ama bazılarını bilmek ve haberdar olmak insanı oldukça cezbedebiliyor. Her muhtaciyet başka bir şey doğurur ve nefai ilahi adına Nur-u Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam'ın merkezine göre konumlandırılmış olan bütün bu yapılar sonuçta muhtaciyet ilkesiyle beraber hizmet mükellefiyetiyle tutulmuşlar ve bir merkeze hizmet eder olmuşlardır. Efendim, en başı hatırlayacak olursanız, dinlemişsiniz veya dinlerseniz eğer göreceksiniz ki Levh-i Mahfuz 6 kenarlı bir kübik yapıya sahipti. Şimdi bu yapılardan 4 kenar, bir üst ve bir de alt var. Bir kübü gözünüzün önüne getirirseniz. Efendim, bunların bir tarafı, şimdi 4 tane yanı sayıyorum: zahir, batın, ahir alemi ve varlıktır. Üst taraf evvel olan, alt tarafsa Nur-u Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam'ın tecelli alemidir ki buna biz hiçlik alemi diyoruz. Dolayısıyla bütün bu alemler bu 6 kübün içinde bu saydığım sistemlere yakınlık ve uzaklığına göre şekillenmişlerdir. Bunu şöyle ifadelendirebilirim. Hani coğrafya dersinde öğretilen bir şey vardır. Ekvatora doğru yaklaştıkça iklimin değişikliği var. Yukarıya doğru çıktıkça, kuzey kutbuna doğru gittikçe karasal iklimler görüyoruz. Çöl iklimi, Akdeniz iklimi görüyoruz. Sonra da bu iklimler, bu coğrafi yapılara uygun olarak Cenab-ı Hak bitkileri ve hayvan çeşitliliğini buna göre yaratmış. Dolayısıyla her şey birbirine muhtaç ve insana hizmet ederken insanın bulunmuş olduğu noktada ne lazımsa ona, o iklim, o coğrafya ona göre hareket ediyor. Dolayısıyla bizler çöl iklimine gittiğimiz zaman beklemediğimiz bir hayvanla karşılaşmıyoruz. Neye ihtiyacımız varsa, ne bize hizmet edecekse Rabbimizi tanıma yolunda ve bedenen varlığımızı devam ettirebilmek, ruhumuzun ihtiyaçlarını, nefsimizin dünya varlığı için gerekenlerini karşılamak için onlarla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla aynı mantıkla basitçe ifade etmeye çalışıyorum. Çünkü Siyer-i Nebi'nin yazım amacı herkesin Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'ı çok iyi tanıyabilmesi adına yazılıyor. Öyleyse onu iyi tanımak için en anlaşılabilir seviyede ifade etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla şunu anladık: bu kübün içinde 18 bin alem var. Bu 18 bin alem kübün hangi kenarına, hangi köşesine yakınsa ona göre şekilleniyor. Ve bu 18 bin alemin seyri aslında bir atom grubunda rahatlıkla seyrine mümkünat tanıyor. Dolayısıyla 18 bin alem kademe kademe birbirinden uzak değil. Hepsi iki elinizi birleştirip şöyle bir topu tutar gibi dursanız
o avucunuzun içine sığıyor ve orada. Ama bizlerin arasındaki perdeler nefsimizin, nefse emmarenin getirisi olarak görünmez oluyor. Vakti var, vakte tayin edilmiş karşımızda. Şimdi gelin onların nereye yakın olanlarından birkaç örnek verelim. Dolayısıyla insan alemi, cinler alemi, melekler alemi derken diğer alemlerde Rabbimize anan nice güzellikler var. Kısaca değinmiş olalım. Efendim, batınla zahir kenarına en yakın noktalardan birine gidersek eğer, orada taife-i mualeke ile karşılaşacağız. Apayrı bir alem. Bu alemdekiler meleklere benzer canlılar ama özellikleri bütün duyguları taşımakla mükellefler. Acıyı, zevki, gülmeyi, ağlamayı bunların yapmış olduğu tesbihat sayesinde yaşayabiliyoruz. Duygularımızı böyle hissedebiliyoruz. Karşı tarafın bize söylemiş olduğu söze gülebilmemiz bu taifenin Rabbimize yapmış oldukları secdeler ve zikirlerle mümkün olabiliyor. Çünkü bu alemler hem bir iş yapıyorlar hem de bununla beraber belli şeylerle görevlendirilmişler. Taife-i mualleke bu anlamda insanın duygusal manada hiçbir yerde muallakta bırakmayacak yapısıyla alakalı ve iletişimli. Bunlar direkt yapmıyorlar ama bizim varlığımız aslında hiç görmesek de bu muhtaciyete bağlı. Bunu şöyle ifade edeyim, bak biraz anlatabilmek için. Bizler yaşadığımız şehirde zaman zaman Allah nasip ederse, Allah bol bereket nasip eylesin, yağmurla karşılaşıyoruz. Önce bir bulut geliyor, sonra hava belli şartlarını oluşturuyor ve gökten yağmur yağıyor. Ancak başımızın üzerindeki bulutun hangi denizden, hangi gölden, hangi barajdan, hangi dağ tepesindeki gölden geldiğini bilmiyoruz. Eğer o bulutun üzerinde bir kimlik yazsa, baksak ve desek ki ey bulut sen nereden geldin desek, bir bakacağız ki belki bizden 10.000 kilometre, 5.000 kilometre ötede, rüzgarın hızına göre bizden çok uzakta bir memlekette suyunu toplamış ve ta buralara, ülkemize kadar gelivermiş. Dolayısıyla bizler o bir başka ülkenin suyuna, bir başka varlığın içindeki değere muhtaç mıyız? Evet. Bunun farkında mıyız? Hayır. Yağmur yağınca elhamdülillahi rabbil alemin diyoruz. Bereket verdin diyoruz. Rabbim bizi ferahlattın diyoruz. Kuraklık çeken beldelerde nasip-i müyesser eyle diyoruz. Allah Resulü de böyle derdi, dua ederdi. Rabbim kuraklık çeken yerlere de bu bulutları gönder diye dua ederdi. Siyer-i Nebi'de geliriz inşallah. Dolayısıyla burada bahsettiğimiz alemler tıpkı o bulutun suyu topladığı deniz misali, göl misali, dağların başındaki kraterlerdeki su birikintileri gibi bizim görmediğimiz ama bize hizmet edenlerdir. Efendim, ikinci bir örnek verelim biz şimdi. Batınla ahir arasındaki kenarındaki yakın alemden birine gidelim. Burada murahibler vardır. Bunlar hem kördürler hem de nur içlerini doldurmuştur. Öyle ki onlar görmemekle beraber varlığın bütününü ışıkla anlayabilirler ve ışıkla hareket ederler. O içlerindeki nurani yapıyla hareket ederler. Efendim, meşhur meselelerden biridir biliyorsunuz Zümrüd-i Anka koşu. Zümrüd-i Anka bu alemden gelir, murahiblerden. Onların duasıyla hasıl olmuştur. İçi nurdur. Gözündeki körlük bizim anladığımız gibi değil, Rabbinden başkasını göremeyecek bir körlük gibidir. Elbette ki Rabbimizi görmesi ve Zümrüd-i Anka meselesi oldukça uzun bir konu ama merak edenler için söylemiş olduk. Üçüncü bir alem var. Kenar kenar geziyoruz ya. Varlıkla ahir alemi kenarlarının varlıkla ahir arasındaki kenara gidiyoruz. Üçüncü bir alemi ifade etmek için. Burada kartanlar diye bir grup var. Bu taife ince ve uzun yapılar. Alemin sesinin pek çoğu bunlar sayesinde hasıl oluyor. Boğazımızdan çıkan ses La ilahe illallah Muhammedur Resulullah derken o nidayı duyurabilmek, o ses titreşimin varlığı işte onlar sayesinde. Onların Rabbimize gecesinde gündüzünde değil,
her anına yayılmış ama vaktin iki kısmında o upuzun yapılarıyla Rabbimize sürekli rükû halinde olmalarından kaynaklanan muhteşem bir özellik. Oradan gelen titreşimin fraksiyonları var. O fraksiyon bizde ses imkanını doğuruyor ki bu alem bize sesimizin çıkması için yardım etmiş oluyor. Vesile olmuş oluyor. Efendim dördüncü bir aleme gidelim. 6 tane alemden bahsedeceğiz nasipse. Varlıkla zahir arasında dördüncü bir alemden örnekteyiz. Dördüncü örnekteyiz. Kamponlar diye bir bölüm var. Bu bölümde yuvarlak ve kara delikler gibi olan bir canlı türü. Bu tür bir ayna yapısına sahiptir ve ışık alemidir. Bugün gökyüzünde gördüğümüz, daha doğrusu astronomi ilmiyle uğraşan bilim adamlarının çektiği fotoğraflarda gördüğünüz kara delikler gibidir ve dev aynalardır. Bu dev aynalar gökyüzünde ışığın yanılsamalarına ve ışığın yönetiminden mesuldürler. Dolayısıyla bizim bir uzayda dev aynalar diye ifade edebileceğimiz yapılar var. İleride bilim adamları görecekler. Aslında onlar bir canlı türü ve bir başka alemin tabiri caizse hizmetkarları. Kime? Başta Rabbimize, ama bize hizmet etmek için yaratılmışlar. Efendim 5. bir alem var. O da bir örnek verdiğimiz için söylüyoruz. Üst tarafa ne demiştik bu kübün? Evvel tarafı. Üste yakın olan bir noktadalar. Merkezden biraz daha zahire yakın gibi diyebiliriz. Zaman zaman batına uzandıkları oluyor ama genellikle zahire yakınlar. Efendim buradaki alemde zaman akla almaz bir hızla akmakta. Öyle ki çok kısa bir müddet bu alemde geçirecek olsanız kendi dünya hayatınızda 50, 55, 60 bin yıla kadar vakit kaybetmiş olabilirsiniz. Burası Kabe'yi yeniden inşasında görev yapan melaikeye Hacer-ül Esved'e kokusunu vermiş olan alemdir. Bu alem büyük ve ana kokuların temel merkezidir. Bugün Hacer-ül Esved kokusunu alabiliyorsak ve bu kokuyu hala alabiliyorsak, hani bugün dahi ehli İslam, ehli iman, bugünlerde zor zamanlar gidilemiyor ama Rabbim tekrar nasip edip de hep beraber inşallah bolca gidebilmeyi nasip eylesin Rabbim. Gittiğimizde o hissedebildiğimiz Hacer-ül Esved kokusu, kimseyi zorlamadan nasip olursa koklamak, işte o anda hissettiğiniz koku Mahmudiler alemindeki o canlı Mahmudi aleminin, o canlı türünün yapmış olduğu işler sebebiyle mümkün oluyor. Efendim sonuncu bir örnek olarak da Nur-u Muhammedi aleyhissalatü vesselamın tecelli alemi olan hiçlik aleminden bir örnek verelim. Buradaki canlı türü Vahoda canlıları. Bunlar bazen var, bazen yok gibidirler. Yani bir an görür bir an göremezsiniz. Hani böyle bir ışığın kapatılıp açılması gibi bir silindirik bir yapıya sahiptirler. 2'den fazla gözleri vardır. Çok farklı bir canlı türü. Tabi anlatmak çok kolay olmuyor. Ama bunlar titreşimin ana merkezleridir. Bugün yeryüzünde bir şeyin frekansının olabilmesi, varlığın bir frekansa sahip olabilmesi tamamıyla bu alemle ilişkili. Efendim Rabbim öyle bir sistem yaratmış ki, yarattığı sistem Nur-u Muhammedi üzerine bina edilmiş ve insana hizmet olarak takdir edilmiş. İnsansa pek çok düşmanla mücadelede büyük düşmanlarımız var. Biri nefsimiz, bir de şeytandır. Biz bir dahaki derste yavaş yavaş Siyer-i Nebi yolculuğunda 1. cildin son bölümüne geliyor olacağız. Hz. Adem Efendimizin toprağının nasıl toplandığını, nasıl bu emrin verildiğini, Cenab-ı Hakk'ın nasıl takdir ettiğini ifade etmeye çalışacağız. Ondan sonraki dersimiz elbette ve biiznillah Rabbim nasip ettikçe devam ediyor olacak. 52 cilde kadar Rabbim inşallah nasip ederse bitirmeye gayret edeceğiz. Ondan sonraki dersimizde de Allah nasip ederse 2. ciltte Hz. Adem Efendimizin cennete yaşadıkları, Hz. Adem Efendimizin secde meselesi, onlar başlıyor olacak. Ama bir sonraki dersi de ve bu cildin sonu için son derste görüşmek üzere diyelim. Kalın sağlıcakla.